Fizyoterapi nedir? Biraz genel bir bilgi verir misiniz? Aslında fizyoterapistlerin misyonu kişilerin hareket özgürlüğünü kazandırmaktır. Sizin yaptığınız müdahalelerin yanında bir de tabii ev ödevleri veriyorsunuz. Postüre bakıyoruz ve postüre göre diyoruz ki bak şu kasların zayıf, şu kasların güçlü, şu kaslar gergin, bunlar gevşek gibi böyle analizler yapıp kendilerini düzenlemelerini sağlıyoruz. Sizin tespitinize göre başka ne faktörler var bu diş sıkmayı etkileyen? İşte çene ağrısı sabah uyandıklarında hiç yokken bir anda çıktıysa ortaya ve öncesinde de yoğun bir stres yaşandıysa onun sebebinin bir stres olduğunu anlayabiliyoruz. Ama mesela yıllardır var problemleri. Onun kesinlikle diş hekimiyle ilk başta çözmesi gereken sorunlar var. Diş sıkan hastalar size geldiği zaman ne tür çözümlerle ona yardımcı olabiliyorsunuz? Bizde genelde diş sıkma problemiyle gelen kişiler aslında başka problemlerle gelmiş oluyor. Onun farkında olmuyorlar. Ağız solunumu da aslında çene gelişimini çok negatif etkileyen bir faktör. Aslında ilk doğduğumuzda doğru solunumu yapıyoruz. Diyafragma güzel çalışıyor. Peki diş sıkma ile ilgili kişilerin kendi evlerinde yapabilecekleri pratik önerileriniz var mıdır? Mesela kendilerini bu şekilde elleriyle yoklayarak nerede ağrı var bulacaklar. Bulduktan sonra da ellerimizi bu şekilde yerleştireceğiz. Ben kendimde buldum şu an. Merhaba dostlar. Sağlığınla gülümse diyerek başladığımız YouTube kanalımızda bugün yeni konuğumuzla devam edeceğiz. Niye sağlığınla gülümse dedik? Çünkü genel tıp sağlığıyla ağız sağlığını bütünlemek istedik. Bu anlamda bugüne kadar yapmış olduğumuz sohbetlerle beraber bugün sevgili fizyoterapist Zafer Aksungur'u misafir ediyoruz. Kendisi Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Zafer Hocam, sizinle bugün hem bütün olarak omurga sağlığı, vücut sağlığı ile beraber onu etkileyen ve bütünsel olarak etkileri olan eklemlerle ilgili ağırlıklı olarak konuşacağız ve diş sıkmayla ilgili konuşacağız. Bunun tüm sağlığımız olan etkilerini değerlendireceğiz. Bildiğim kadarıyla sizin geçmiş dönemlerde özel eğitimleriniz var. Hem aynı zamanda akademisyen olarak da çalıştığınızı biliyoruz. Evet. Bunun yanında 20'nin üzerinde fizyoterapi merkezleriniz var. Biraz kendinizden bilgi verir misiniz? Tabii ben de 20 yıllık fizyoterapistim. Fizyoterapi alanında kendimi geliştirmek için çok çalıştım yıllarca. Kendi kurmuş olduğum markam şu an 26 şubesi var. 2 tane de açılacak olan var yurt dışında. Onların hazırlığı var. Daha çok omurga sağlığı üzerine yoğunlaştık ve özellikle bütünsel yaklaşımı ön plana çıkardık kendi kliniğimizde. Ama onun dışında ekstremiteler yani omuz, diz, kol, bacak hani bu alanlarda da hastalarımız var. Özellikle sizin alanla ilgili çene problemleri, diş sıkma problemleri fizyoterapiyle birleştiğinde çok etkili oluyor. Diş hekimleriyle ortak çalıştığımızda hatta bazen psikologlar da devreye girmesi gerekiyor, psikiyatristler de. Çünkü diş sıkma fizyolojik sebepleri de var ama bazen işte psikolojik sebepleri de olabiliyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Bendeki daha çok psikolojik olarak mesela oluyor kendim için söyleyeyim. Zamanla postürü bozuyor, boyun düzleşmesine sebep oluyor. Boyun düzleşmesiyle birlikte diş sıkma, boyun öndeyken diş sıkmamız daha fazla oluyor. Çenenin pozisyonundan dolayı. O yüzden de sadece çeneye yönelik yapılan çalışmalar bazen yeterli olmayabiliyor. O yüzden postürü düzeltmek, omurgayı açmak da gerekiyor. Çok bağlantılı aslında. Baş ağrısında da yine çene eklemine bakmamız gerekiyor. Diş sıkma, yine kulakta uğultu, tek taraflı çınlamalar buradaki kaslarla alakalı olabiliyor. Bütünsel yaklaşılınca hastaların iyileştiğini görüyoruz. Fizyoterapi nedir? Fizik tedavi nedir? Biraz genel bir bilgi verir misiniz? Bu konudaki sizin vizyonunuz nedir? Hedefleriniz nelerdir? İnsanlara hangi konularda, ne şekillerde bütün olarak baktığımız zaman faydalı olabiliyoruz? Nasıl bir yol izliyoruz? Aslında fizyoterapistlerin misyonu kişilerin hareket özgürlüğünü kazandırmaktır. Genel bir tanım yapacak olursak. Mesela ameliyat olmuş bir hastayı rehabilitasyonla eski haline getirmek ya da normal bir
kişisiniz ama postürünüz bozuk. Gün içinde kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Sık sık ağrı hissediyorsunuz ya da masa başı çalışansınız. Bir fizyoterapist bunu düzenleyebilir. Sizin postürünüzü analiz edebilir. Ona yönelik egzersizler verebilir. İşte bazı ufak müdahaleler yapabilir. Ya da ağrı çekiyorsunuz. Kas ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı. Doktorun teşhisinden sonra gerekli müdahaleleri yapabilir. Tedavi programını çıkarabilir. Yani 17-18 branşta çok rahat çalışabilen fizyoterapistler bağımsız sağlık meslek profesyonelleri aslında. Ve bu alanlar hepsinin aslında işte nöroloji, ortopedi, sporcu fizyoterapistleri. Bence o ilkokullarda bile fizyoterapist olması gerekiyor. Birçok yurt dışındaki okulda bunu görüyoruz. Sebebi de bizim atasözümüz vardır, ağaç yaşken eğilir. Çocukların postürünü daha çocuk yaşta ergenliğe geçmeden düzeltmeyi ve korumayı öğretirsek o çocuklar sağlıklı bireyler oluyorlar. Biz tabii bu programımız sadece diş hekimlerine yönelik değil, aslında vatandaşı ve sağlığını önemseyen herkesi bilgilendirmek amaçlı. Ama öncelikli olarak ben diş hekimlerine yönelik bazı hem tespitlerimi hem de sorularımı sormak istiyorum. Şimdi diş hekimliğinin meslek hastalıklarından bir tanesi de malum postür bozukluğu. Çünkü çalışırken çoğunlukla ayakta ve eğilerek çalışma durumları oluyor. Kendimden örnek verirsem ben 1988 yılında çalışmaya başladım ve yaklaşık 2010 yılına kadar normal klasik bir diş hekimi yaklaşımıyla çalıştım. Bu süreç içerisinde ortalama yılda 2-3 defa, özellikle bu son 10 yıl içerisinde 2000'den 2010 yılına kadar en az 3 defa yataklık olduğumu biliyorum. Ve bunu, benim problemimi bir fizyoterapist çözdü diyebilirim o anlamda. Fakat bunun yanında esas dönüm noktası ergonomik çalışmayı öğrenmemle beraber başladı. Evet, o çok önemli sizin işte. Evet, 2010 yılında benim Almanya'daki aldığım bir implant eğitiminde sevgili hocam Profesör Doktor Manfred Lang bana freehand çalışma tekniği adı verilen bir çalışma tekniğini öğretti. Tamamen oturarak, hastayı pozisyonlandırarak ve hastanın çenesini değişik yönlere doğru çevirip aynı zamanda kendi bulunduğumuz noktayı doğru konumlandırarak çalıştığım 2010 yılından beri bir kere bile bu rahatsızlığı yaşamamış oldum. Evet. Şimdi buradan sevgili meslektaşlarıma da bu anlamda seslenmek istiyorum. Hem fizyoterapinin bizim meslek hastalığımızdaki faydasını ve önemini bir Bulgar fizyoterapist tarafından bu tedaviyi aldım. Türk asıllı bir Bulgar. İnanılmaz bir fizyoterapisti. Yani resmen önünde eğilebilecek kadar. Ama onun ötesinde de ergonomik çalışma tekniklerini doğru kurgulamakla biz de meslek hastalığımızı biraz daha rahatlatmış olabiliyoruz. Bu konuda aslında biz Optimum Dent Akademimizde bazı eğitimler verdik, veriyoruz ve ileriye yönelik de bu tür konularda hem eğitim vermekle ilgili planlarımız var. Eğer mümkün olursa sizlerden de bu konuda da destek almayı ayrıca isterim. Her türlü destek oluruz. Diş hekimi hastamız çok fazla. Sebeplerinden birisi mesela aynı pozisyonda aşırı çalışmak, o kasların aşırı aktivasyonu. Yanlış postural alışkanlıkları var. Ben diş hekimlerine pilates, yoga gibi sporları tavsiye ederim. Çünkü biz doğduğumuzda fleksör kaslarımız güçlüdür zaten. Yani bizi öne çeken kaslar. Siz de iş icabı sürekli böyle çalışıyorsunuz. Tabii. Sırtı eğer güçlendirmezseniz ve doğru ergonomik şartları sağlamazsanız çok kısa sürede boyun fıtığı gibi, işte dirsek problemleri, bir el bileği problemleri, omuz problemleri, sırt ağrısı kronik çok fazla yaşıyorlar. Bel fıtığı yaşıyorlar. Ve bu konuda diş hekimleri gerçekten sonra iş performansları azalıyor. Eskisi gibi çalışamayabiliyorlar. O yüzden dikkat etmelerini tavsiye ederim. Mutlaka düzenli spor ve arada bir böyle fizyoterapiste gitmeleri. İlla hastalanınca gitmek gerekmiyor. Biz sadece hastaları almıyoruz. Sağlıklı kişilerin de hayatına dokunuyoruz. O yüzden sağlıklıyken gitmek bize daha faydalı. Tabii bu sağlıklıyken gittikleri zaman sizin yaptığınız müdahalelerin yanında bir de tabii ev ödevleri veriyorsunuz sanıyorum. Tabii. Bir postür analizi yapıyoruz. Postüre bakıyoruz. Ve postüre göre diyoruz ki bak şu kasların zayıf, şu kasların güçlü, şu kaslar gergin, bunlar gevşek gibi böyle analizler yapıp kendilerini düzenlemelerini sağlıyoruz egzersizlerini.
Çok güzel. Bu konuda bir tespitimi daha söyleyeceğim size. Çocukluktan itibaren hani biraz önce dedik ya ağaç yaşken eğilir. Aslında çocukluk dönemindeki muayeneler gerçekten çok önem taşıyor. Hem çocukları sizin ilgi alanınızdaki konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmenin yanında özellikle dil altı frenumunun yutkunma ve diş sıkmayla ilişkisi çok ileri seviyede. Yani eğer bir çocuğun erken aşamada tespit edilen kısa dil altı frenumlarını serbestleştirdiğiniz takdirde çocuğun hem postürü değişiyor hem de çene gelişimi farklılaşıyor. İşte burada da pedodonti uzmanlarıyla ya da daha çok yaygın olarak diş hekimlerinin de biraz daha bilinçli olarak, yine bunun yanında tabii ailelerin de bu konuda bilinçli olarak yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü dil altı frenumu kısa olduğu durumlarda çocuk yutkunma refleksinde sıkıntı yaşıyor ve bu yutkunma refleksinin hatalı olmasıyla beraber üst çene ve alt çene ilişkisi bozularak pek çok konuda çocuğu farklı ve sağlıklı gelişimini olmasının önüne geçmiş oluyor. Bu da bir diş hekim açısından yönlendirici bir konu olması için araya ilave ettim. Güzel. Peki kaç yaşına kadar hocam o? Yani kaç yaşında fark etmeleri Yani gerekiyor? 6 yaş civarında bunun tespit edilmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Peki bütün diş hekimleri anlayabilir mi? Normal koşullarda dikkat eden bütün diş hekimleri anlayabilir. Bir de bunun çözümü çok basit, biliyor musunuz? Özellikle bizim kullandığımız erbium yak lazerlerle yaklaşık 30 saniye içerisinde o dil altı frenumunu çocuğa çok belki sprey seviyesinde uyuşturmalar yaparak onu çok rahatlatmak mümkün. Dolayısıyla bu kadar basit bir müdahaleyle çocuğun gelişkin döneminde yaşayacağı çok önemli bir problemin önüne geçmek mümkün ve şu anda bu sorunu yaşayan pek çok insanın da aslında çocukluğundaki bu tespitin yapılmamış olmasından da kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir bilgiymiş. Ben de bunu ilk defa duydum. O yüzden merak ettim, sordum. Evet. Stres faktörlerinden bahsediyoruz diş sıkma ile ilgili. Hani biraz önce dediniz ya, psikiyatristler bu konuda önem taşıyor ya da psikologlar. Ben de aynı fikirdeyim. Bu konuda biz de dönem dönem yönlendirmeler yapıyoruz. Sizin tespitinize göre başka ne faktörler var bu diş sıkmayı etkileyen ya da karşılaştığınız farklı doneler var mı? Mesela benim ilk aklıma gelen mineral eksikliği, magnezyum eksikliği ile kas faktörleri gibi. Sizin bu tür başka düşündüğünüz konular var mı ya da karşılaştığınız, bilgi edindiğiniz? Çünkü bundan sonra sizin yönünüzden eklem rahatlatma yönelik neler yapılacağı konusuna geçeceğiz. Evet. Şimdi bizim tabii birçok diş hekimiyle beraber çalıştığımız için onlardan da öğrendiğimiz bazı konular var. Özellikle dişte yapının bozulması, işte çenenin, ekleminin bazı problemleri diş sıkmaya yol açıyor. Bu fizyolojik olarak başka sebepleri de var. Psikolojik olarak da biz özellikle şunu çok duyuyoruz hastalardan. İşte bir cenazem vardı ya da bir kayıp yaşadım ya da bir boşanma yaşadım ya da bir üzücü olay yaşadım. Sonrasında kulağımdaki uğultuyla birlikte diş sıkmam başladı dediklerinde biz olayı hemen hani olayın altında stres olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim ayırt etme yönümüz daha çok o oluyor. Diş hekimi ile birlikte bazen kulak burun boğazın da teşhisiyle bize gelen hastalar olabiliyor. Mesela kulakta uğultu, kulakta çınlama, işte çene ağrısı sabah uyandıklarında hiç yokken bir anda çıktıysa ortaya ve öncesinde de bir yoğun bir stres yaşandıysa onun sebebinin bir stres olduğunu anlayabiliyoruz. Ama mesela yıllardır var problemleri. Onun kesinlikle diş hekimiyle ilk başta çözmesi gereken sorunlar var psikolojiye gitmeden önce. Çünkü o kronik bir ağrıları var. Onun dışında dediğiniz mineral eksikliklerinin de vücutta hem diş sıkma hem başka problemlere de yol açtığını görüyoruz. Bazen eliminasyon diyeti yapmak genel olarak vücudu rahatlatabiliyor. Kendim de denedim ben bunu çünkü. Hatta bir kere ben eliminasyon diyeti yapmıştım. 3. haftasında insanlar botoks mu yaptırdın demeye başladı. Buralarım falan gevşedi benim çünkü. Bazı besinler vücutta enflamasyonu arttırıyor. Bazı besinler bizi huzursuz edebiliyor. Bazı besinler hormonların farklı salgılanmasına, stresi daha çok hissetmemize sebep olabiliyor. Öyle bağlantıları var. Çok güzel bir ilave bilgi vermiş oldunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ben 80'li yıllarda ilk başladığım zaman ki ben çok hızlı
mesleğe giriş yapanlardanım. O dönemlerde her 10 kişiden 2 kişi, 3 kişi, belki 1 kişi bu şikayetle geliyordu ya da biz bunu tespit edebiliyorduk. Şu anda bunu 100 kişiden 95 diyebilirim en az. En az. Kesinlikle. Ve bunun yanında biraz önceki söylediğiniz konuyu desteklemek adına söylüyorum. Pandemi döneminde patladı gitti. Tabii. İnanılmaz bir fark oldu. Her gün en az 5, 7, 10 tane yeni hasta muayenesi yaptık. Her gün. Bu süreç bizim için gerçekten eklem hastalıklarına yönelik daha da fazla hem kendimizi geliştirme hem daha çok o konuya odaklanma ile ilgili itekleyici bir faktör olmuş oldu. Pandemi gerçekten insanların stresle diş sıkma arasındaki ilişkisini bize çok daha fazla göstermiş oldu. Diş sıkan hastalar size geldiği zaman ne tür çözümlerle ona yardımcı olabiliyorsunuz bir fizyoterapist olarak? Evet. Öncelikle diş hekimine gidip gitmediğini soruyoruz. Bizde genelde diş sıkma problemiyle gelen kişiler aslında başka problemlerle gelmiş oluyor. Onun farkında olmuyorlar. Mesela fibromiyalji hastası. Ya da gerilim tipi baş ağrısıyla geldi. Biz gerilim tipi baş ağrısıyla gelen kişilerde eklemlerin yanı sıra, boyun kaslarının yanı sıra çene kaslarına da bakarız. Bir de hastalara diyoruz ki diş sıkıyor musunuz? Yok, sıkmıyorum diyor. Diş sıkmayı daha çok gece gıcırdatmak olarak onlar düşünüyorlar. Ama gece diş gıcırdatmayıp da diş sıkan bir sürü insan var. Doğru. İşte ben sıkmıyorum diyor. Sonra biz eldiveni elimize alıp işte massaterapi terapeute bir dokunduğumuzda inanılmaz tepkiler veriyorlar. Bak sıkıyor musun diyoruz, yani kasların gergin. O şekilde anlıyoruz ve bu kişilerde öncelikle diş hekimine yönlendiriyoruz. Bazılarında çene problemi oluyor. Açılıp kapanırken sesler geliyor. Artık son aşamalara gelmişler. Ve hiç çene cerrahı görmemiş ya da hiç diş hekimi görmemiş kişiler geliyor. Hemen onları oraya yönlendiriyoruz. Çünkü sadece bizim yapacağımız terapiyle iyileşme şansları yok. Orada sizin uzmanlığınızın devreye girmesi gerekiyor. Plaklar özellikle kullanmaları gerekiyor. Biz de kasları gevşetip eklemleri mobilize ediyoruz. Artı boyun kaslarını da gevşetiyoruz ve boyun eklemlerini ve postürü düzeltiyoruz. Postürü bozuk bir kişinin diş sıkmasıyla postürü düzgün bir kişinin diş sıkması aynı değil. Çene ekleminin açısından dolayı mesela şu şekilde boynum öndeyken daha çok diş sıkabilirim. Böyleyken daha az sıkarım. O yüzden postürü düzeltmek bizim birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz çene kasları gevşetmek. Üçüncü hedefimiz çene mobilizasyonu. Ama tabii sizlerle eş zamanlı gitmek gerekiyor. Tabii. Aslında ben de bir sonraki sorum bu olacaktı. Postür bozukluğu mu diş sıkmayı tetikliyor? Diş sıkanlarda mı postür bozukluğu daha çok oluyor sizin tecrübenize göre? Diş sıkanlarda bizim yapılan birçok araştırma var. Diş sıkanlarda özellikle boyun düzleşmesi oluşma oranı çok fazla. Tabii yine altında stres çıkıyor bu kişilerin baktığınız zaman çoğunda. Bir de kötü bir postürde yetişiyor artık çocuklar. Şimdi artık 7 yaşında 9 yaşında çocuklar bel düzleşmesiyle boyun düzleşmesi şikayetiyle bize gelmeye başladı. Bu korkunç bir şey. Yani 30 yaşında 40 yaşına gelen kişiler vardı eskiden. Şimdi yaş oranı gitgide düşüyor. Tabii telefona böyle devamlı. Stres de çok etkili. Hani tabii ki fizyolojik problemler çok etkili. Orada başka şeyler de var ama özellikle yeni çağda bu haberler, yaşanılan depremler, felaketler, işte pandemi, sürekli çocukların sosyal medyada karamsar senaryolar izlemesi. Benim çocuğum bile bana sürekli şey yolluyor. Baba uzaylılar geliyormuş. İşte baba bak Yusuf Güney böyle demiş falan, böyle saçma sapan videolar sürekli yolluyor, izliyor, etkileniyor çocuklar. Çocuklarda gelecek kaygısı var. Sınav zaten at yarışı gibi anneler babalar koşturuyor çocuklarını. O da ayrı bir stres. Özellikle sınava hazırlanan çocuklarda biz çok görüyoruz çene problemi. Sizlere çok geliyorlar. Bizlere de gelmeye başladılar. Postürleri de bozuluyor. Çok bir kötü bence. Yani bunu bir an önce çözmemiz lazım. Şimdi tabii burada yine bazı tespitler de yapmak lazım. Burada çocukların 6 yaş bile geç, erken aşamalardan itibaren diş çürükleri ve ağız bakımlarıyla ilgili iyi bir şekilde eğitilmeleri gerekiyor. Evet. Neden eğitilmeleri gerekiyor? Çünkü birkaç noktadan bunu değerlendirebiliriz. Birincisi, diyelim ki dolgu yaptınız.
dolgudaki küçücük bir yükseklik bile çene sıkmayı tetikleyebiliyor. Diyelim ki dolgu yapmadan geç kaldı, diş kaybı oluştu. Erken dönemdeki, illa 6'lı yaşlarda olması şart değil, 10'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda bile erken dönemde çekilen dişler diğer dişlerin, özellikle 6 yaş dişlerini burada birinci sıraya koyabiliriz. Diğer dişlerin konumlanmasını tamamen bozuyor. Dolayısıyla dişler olması gereken noktalardan o boşluklara doğru yaptıkları kaymalarla, yani arkadaki diş öne, öndeki diş arkaya, eğer eksik aşağıdaysa yukarıdaki aşağıya, eksik yukarıdaysa aşağıdaki yukarıya doğru uzayarak kapanış dengesini bozuyor ve bir taraf erken bir taraf daha geç bastığı zamanlarda iki eklem, kondil yuvası ve kondil başı arasındaki sıvılarda bozulmalar başlıyor. İşte bunlar bozulmaya başladığı andan itibaren o söylediğiniz yan faktörler, yani boyun düzleşmesine doğru giden faktörler neye sebep oluyor? Daha güçlü diş sıkmaya, daha güçlü bir kas oluşumuna. Bunlar da daha fazla dişlere zarar veriyor. Eğer bakım da bununla beraber yine yoksa periodontal problemleri tetikliyor. O tetiklenen periodontal problemlerle beraber, yani diş eti hastalığı devreye giriyor. O da daha fazla diş kaybına sebep oluyor. Dişler arasındaki kontaklar bozulduğu zaman araya besin artıkları girerek daha kolay çürüyor. Daha çok diş kaybı meydana geliyor ve hepsi birbirini tetikleyerek daha ileri seviyedeki diş kayıpları ve bununla beraber yine boyun, bel, sırt ağrıları ve migrenle karışan baş ağrıları devreye giriyor. Kısaca özetlersek. Ve sonra mesela siz bir aşamasını anlattınız. Sonra hasta gidiyor fibromiyaj teşhisi alıyor mesela. İşte boyun için tedavi oluyor, iyileşmiyor. Bel için tedavi alıyor, iyileşmiyor. Sırtı için alıyor, iyileşmiyor. Mesela bir hasta vardı, ben çok iyi hatırlıyorum. Bel fıtığı ileri seviyede, asla iyileşmiyor. Önce mesela bir arkadaşımız ona şey demişti. Çenendeki problemi çöz önce dedi hastaya mesela. Bir dişi vardı, onu çektirdiler. Bel ağrısı azaldı. Tabii. Enteresan. Özellikle 20 yaş dişleri. Evet, yani birçok fizyoterapist, birçok doktor müdahale etmiş ve asla geçmemişti. Ama bu bütünsel çalışan bir arkadaşımız demiş ki o dişi, çürük dişi var arkada, onu çektirin sonra bana getirin demiş. Hastanın dişi çekildiğinde o postürü bozuk, shift oluşmuş, işte bir gövdesi bir yanda olan çocuk bir anda ağrısı hafifledi ve sonra normal fizyoterapiyle iyileşti. Yani bu tarz etkileri gerçekten çene ekleminin canlı olarak şahit olduğum vakaları var ve bu konuda da araştırmalar yapıyoruz sürekli. Hoşumuza da gidiyor. Ama şu an halk o kadar bilinçli değil. Yani sizlerin biraz daha aktif olması lazım medyada. Diş hekimlerinin bunları daha çok anlatması lazım. Siz çok güzel bir kanal açmışsınız. Ama mesela ben o dil altındaki olayı ilk defa duydum mesela. Sektörün içindeyim. Benim de şimdi bir ufak kız var. Onun için sordum. Kaç yaşına kadar diye. Bilinçlendirmek lazım. Kesinlikle. Peki bu konu aslında benim görüşüme göre, ki yaklaşık 40 yıla yaklaşan bir süreçte sektör tecrübesi olan bir diş hekimi olarak, bence diş hekimleri bütünsel tıbbı yeni keşfediyor ama tıp doktorları da ağız sağlığının önemini, ya da fizyoterapistler de ağız sağlığının önemini daha yeni keşfediyorlar. Yani diş hekimliği geçmişte biraz daha böyle işte diş çek, protez yap tarzında olmuş, ta ki ne zamana kadar? İmplantoloji devreye girinceye kadar. İmplantoloji devreye girdiğinde diş hekimlerinin biraz daha farklı işler yaptığına yönelik bir bakış açısı oluştu ve diş hekimlerinin daha ekonominin de artmasıyla beraber eğitimleri çok arttı. Diş hekimleri kendilerini geliştirmeye çok daha gayret gösterdiler. Biz de böyle bir şanslı dönemde işin içerisine girdik. Aynı zamanda ben maalesef ki ağız sağlığının ve diş sağlığı ile ilgili pek çok tıp personelinin de gerçekten çok bilinçsiz ve bilgisiz olduğunu gözlemledim. Aslında gündeme getirmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi de bu kanalda her ikisinin aslında birbiriyle olan ilişkisini biraz daha göz önüne sermek ve herkesin diğer konularda biraz daha en azından temel noktada da olsa bilgi sahibi olmasına da biraz olsun çorbada tuzumuzun olması. Şimdi bir konu daha var.
ağız solunumu. Şimdi ağız solunumu da aslında pek çok anlamda kişileri ya da çocukluktan itibaren erken aşamalarda çene gelişimini çok negatif etkileyen bir faktör. Şöyle söyleyeyim, eğer burun tıkanıklığı varsa bir çocukta, ağız solunumu yapıyorsa üst çene ve alt çenenin ilişkisinde ciddi bozukluklar meydana geliyor. İşte yine diş hekimlerinin ve aynı zamanda kulak burun boğaz uzmanlarının ve aslında tüm tıp personelinin bence çok uyanık olması gereken noktalardan birisi. Çünkü biz ortodonti yapmadan önce pek çok hastamızı kulak burun boğaza yönlendiriyoruz. Önce bir nefes almasını düzenlesin. Çünkü siz ne kadar iyi ortodontik ya da dental tedavileri yaparsanız yapın, çocukluktan itibaren doğru bir nefes alma prosedürü yoksa çocukta o söylediğimiz handikapları oluşturacak temel bozukluklar meydana geliyor. Bilmiyorum, bu konuda sizin herhangi bir tecrübeniz ya da bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Özellikle yeni doğan bebeklere baktığınız zaman karnı böyle şişer iner, şişer iner. Aslında ilk doğduğumuzda doğru solunumu yapıyoruz. Diyafragma güzel çalışıyor. Sonra yaşam şartları diyafragmayı biraz baskılıyor herhalde. Ya da stres, özellikle gerginlik diyafragmayı çok etkiliyor. Solunumun etkilenmesi her şeyi etkiliyor. Yani solunumun az olması birçok faktörü etkiliyor. İlginç bir örnek vereyim size. Bir gün bir hasta getirmişlerdi. İşte 2-3 tane doktor mutlaka ameliyat edelim çünkü yürüyemiyor dediler artık ağrıdan. Düğünü var 8 saat sonra kadının ve omuzlarda getirdiler. Şimdi MR'larına baktığımızda bazı hocalar demiş ki ameliyatlık bir şey yok. Bazı hocalar demiş ki yürüyemiyorsa ameliyat edelim. Sorguladığımızda ya ne oldu, ne bitti de bu kadar ağrın arttı? Çünkü 5 yıl önceki MR'ınla 5 yıl sonraki MR'ın aynı. Arada bir şey değişmemiş aslında. Değişen neydi burada? Çünkü düğün stresi. Düğün stresinden dolayı da diyafragma spazma girmiş. Kadına karnını şişir dediğimizde şişiremedi. Nefes alamadı ve biz sadece nefes çalıştık kendisiyle. Ve nefes çalıştıktan sonra kalktı, yürüdü yani. Hiçbir manipülasyon, mobilizasyon, herhangi bir fizyoterapi uygulaması yapmadan sadece diyafragmadaki o spazmı açtığımızda hasta kalktı ve yürüdü. Yani burada solunumun fiziksel sağlığa etkisi çok fazla ki artı işte gece uyku problemleri yapıyor. Bu dediğiniz ve işte uyku apneleri, horlamalar, onlar da çok ciddi problemler. Şimdi biz uyku apnesi tedavisi için gelen hastalarımıza solunum egzersizleri veriyoruz. Nefes terapisi yapıyoruz. Onunla ilgili işte triflo kullandırtarak kasların güçlenmesini sağlayacak egzersizler öneriyoruz. Gerçekten bu çok önemli. Ama öbür taraftan bir de anatomik sıkıntılar var biliyorsunuz. İşte deviyasyonlar var, burunda deviyasyonlar. İşte konkaların tıkanması söz konusu. Onların da bir yerde gerçekten kontrolünün yapılması lazım. Çünkü kandaki oksijen seviyesi düştüğü sürece genel tıp açısından, genel sağlık açısından ciddi problemler devreye giriyor. Şimdi ben biraz önce bir konudan bahsettim. Dedim ki işte erken diş kayıpları çene kapanışında ciddi sıkıntılar yaratıyor. Şimdi eğer bir problem varsa biz hekimler olarak onun çözümünü de üretmek zorundayız. O zaman erken dönemde oluşmuş olan diş kayıplarında neler yapıyoruz? Yer tutucular kullanarak dişlerin normal konumlanmasının bozulmasını engelleme yoluna gidiyoruz. Ama eğer 18 yaşını geçtikten sonra hala diş eksiklikleri olan kişiler varsa biz o zaman ne yapmamız lazım? Oraları doldurmamız gerekiyor. Yani geçmişten bugüne bakarsak burada ya köprüler yapılması gerekiyor ki artık çok fazla tercih etmiyoruz, ya da implant uygulamaları yapıyoruz. Şimdi implant uygulamaları yaparken tabii ki bizim orada sağlıklı bir kemiğe ihtiyacımız var. İşte o kemik gelişiminde en büyük sıkıntılardan bir tanesi erken diş çekimlerinden sonra o bölgede basınçsızlık atrofisi dediğimiz sebepten dolayı, yani çalışmadığı için, nasıl kas çalışmazsa zayıflıyor, oradaki kemik de çalışmadığı için zayıflıyor ve incelmeye gidiyor. Kas yapılarını çalıştırarak
kemik erimesini önlemeye yönelik hiç çalışmalar duydunuz mu? Yani genel anlamda hem çene kemiği açısından ama hem de genel anlamda çünkü kas kemiği çalıştırıyor. Kemik erimesinin önüne geçmek için de bazı önlemler alınabiliyorsa ben bir diş hekimi olarak bu tür bir hastalarıma vereceğim fayda varsa sizden öğrenmek isterim. Evet, şimdi çene eklemini çalıştıran egzersizler var aslında. Özellikle diş sıkan kişilerde ters yöne kasları güçlendirerek bazı çalışmalar yapıyoruz. Yine kendileri self evde nasıl gevşetebilir, gerginlik yani baskıyı azaltmak için daha çok bizde teknikler var. Ama bu dediğiniz konuyu da araştırmak istiyorum ya, bir araştıracağım. Evet. Yani çünkü çene kasları genelde güçlü oluyor diş sıktıkları için. Onu biz daha çok ters yöndeki kasları güçlendirmeye çalışıp onları gevşetmeye çalışıyoruz ama bu konuda bir çalışma var mı, araştırayım ben de. Bence önemli bir alan. Diğer bir noktadan baktığımız zaman aslında çok önemli bir tehlike görüyorum ben. Ne açıdan görüyorum? Eklem açısından tehlike görüyorum. Günümüzde diş sıkmayla beraber periodontal problemler sonucunda birbirini tetikleyecek şekilde periodontal problem diş kaymalarına sebep oluyor. Diş kaymaları sonucu eklem daha çok sıkıyor. Kas daha güçlü çalışıyor. Kas güçlü çalıştığı için çok güçlü bir kuvvet geliyor dişler üzerine. Özellikle yatay hale geldiği zaman kuvvet artıyor. Hareketlenmeyi artırıyor. Dolayısıyla da ileri seviyede çoklu diş kayıplarını artık çok fazla görüyoruz. Bu diş sıkmanın diğer bir handikapı. Yani boyun sertleşmesi, işte sırt bel ağrıları, baş ağrılarının ötesinde diş sıkmayla beraber aynı zamanda diş kayıpları da çok fazlalaşıyor. Ne oluyor? Dişlerin yüzeyleri düzleşiyor. Dikey boyut dediğimiz kapanış mesafesi azalıyor. Eğer ağız bakımı iyiyse kişilerin daha çok diş yüzeyinden aşınma oluyor. Ve kole dediğimiz diş eti seviyesinde ciddi aşınmalar meydana geliyor. Eğer ağız bakımı iyi değilse bu sefer periodontal problemler artıyor. Seri diş kayıpları devreye giriyor. Şimdi seri diş kayıpları devreye girdiği zaman ya da dişler çok kısaldığı zaman neler yapılıyor? Protezler yapılıyor. Eğer dişler çok aşınmışsa zirkonyum, monolitik zirkonyum köprüler yapılıyor çoğunlukla günümüzde. Şimdi monolitik zirkonyum aşınma özelliği olmayan bir materyal. Dolayısıyla dişle beraber eklemlere daha çok yük biniyor. Bunun yanında diş varsa eğer ağızda dişin etrafındaki lifler bir nevi süspansiyon vazifesi yapıyor. Bunu bir derece kompanse ediyor. Ama eğer siz dişleri çekilmiş bir kişiye full implant yapıp üzerine bir de monolitik zirkonyum tarzında çok sert bir köprü yaparsanız kemik sert, implant zaten metal, monolitik zirkonyum çok sert ve aşınma özelliği yok. Gelen sıkma kuvveti de kaybolmuyor. O kuvveti neresi kompanse edecek? Çene eklemi. Günümüzde en fazla eklem problemi olan ülke Amerika. Niye? Çünkü en az 10 yıldır monolitik zirkonyum üzerine gidiyorlar. Türkiye'de bu yolda gidiyor. Monolitik zirkonyum tarzında biyomekanik özelliği olmayan materyaller ekleme olan yükleri çok fazla artırıyor. İşte şimdi bununla ilgili farklı materyaller söz konusu. Buradan hem diş hekimlerine hem hastalarımıza birazcık bu anlamda bir diş hekimi olarak bilgi vermek istiyorum. Sizin de sayenizde bu sohbetle beraber. İnsanlar artık zirkonyumu çok önemli bir materyal olarak görmekten çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Hastalar bu şekilde çok ciddi bir motivasyonla bizlere geliyorlar ki ben hastalarıma çoğunlukla önerilerimi kabul ederler. Tecrübeli bir hekim olduğum için. Buna rağmen monolitik zirkonyum ya da porselen takıntısı olan insanlar var. Halbuki günümüzde seramik katkılı kompozit materyaller var. Biz buna biyoseramik diyoruz. Yine çok ileri seviyede gelişmiş PMA materyaller var ve aslında bunların bu kaliteli olanlar zirkonyumdan da çok daha maliyetli çözümler. Ama hastalar zirkonyumu çok ileri seviyede kafalarına takarak geldikleri için o yönde çözümler istiyorlar ve bu bence orta uzun vadede, kısa orta vadede bile hatta kişilere çok ciddi sorunlar
yaratacağını şu anda kesinlikle söyleyebilirim. Biz görüyoruz bu arada. Tahmin Ciddi ediyorum sorunları. demiyorum. Mesela Kes- tedavi aldıktan sonra işte baş ağrısı, kulak ağrısı, kulak çınlaması başlayan bir sürü insan var. Bu Bir tarz. tane örnek vereceğim. Birkaç yıl önce bir hastamız geldi. Yıllardır işte metal seramik kullanmış. İmplant üzeri. Şimdi diş üzeri yine kabul edilebilir ama implant üzeri inanılmaz ağrılarla geldi. İmplantları da enfekte olmuş. İmplantlarını aldık. İmplantların yerine yeni implantlar yerleştirdik. Ve bizim Face and Fix It dediğimiz bir teknik var. Dişleri çekip ya da implantları çıkartıp yeni implantları koyduğumuz zaman aynı anda üzerine sabit dişler takabiliyoruz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra hastamız gitti. Geldi, benim ağrım var diyerek geldi. Sonra kendisine kalıcı protezlerin o söylediğim kompozit seramik materyallerden yerleştirdik. Ama yine gidiyor geliyor, ağrım var ağrım var. Biz onu motive ettik eklemle ilgili. Gittikçe azalacak bir şekilde bir sene içerisinde tüm ağrıları geçti. Tamamen eklem kaynaklı dişle beraber diş ağrısı gibi farz ettiği ama aslında eklem kaynaklı olan ağrıları aslında biz biyomekanik bir materyal kullanarak zaman içerisinde biraz da tabii farklı eklem çözümleri önerdik. Lazer uygulamaları yaptık eklemlerine. Low level lazer uygulamaları yaparak onu hızlandırmak yoluyla bunların tedavisini sağladık. Başka bir örnek, sadece eklem sebebiyle 16 tane dişini almaya da çektiren hasta biliyorum. Hepsi sağlam. Sadece eklem ağrısı sebebiyle, yani ne kadar önemli bir ağrı faktörü olup da insanların yaşamını kabus haline getirdiğini tecrübemle söyleyebilmek adına. Evet. Peki o süreçte, o bir yıllık süreçte fizyoterapi desteği olabilir miydi yani? Olabilirdi tabii. O da biz aslında hasta burada yaşayan bir hasta değildi. Bunu önerdik. Almanya'dan gelip giden bir hastaydı. Kesinlikle bu konuda çok doğru bir şey söylediniz. Onun için de Belki süreyi kısaltırdı belki. kesinlikle kısaltırdı. İşte onun için de sohbetimizde onun için gündeme getirdim. Biz onu yönlendirdik. Almanya'da öyle bir çünkü orada kurlar var. Kur yapıyorlar. Ya orada çok şey değil maalesef, sadece cihazla tedavi ve 20 dakikalık bir seans ödüyor devlet. Evet. Herkes de sigortasıyla tedavi olmak istediği için Almanya'da Evet, öyle bir durum biraz sıkıntılı. var. Sizce fizyoterapistlerle diş hekimleri bu konudan yola çıkarsak nasıl bir işbirliği içerisinde olmalı? Bu yönde hem sizlerden bizim kendi adımıza, kendi kliniklerimiz adına faydalanmak için soruyorum. Hem de genel anlamda pek çok eklem problemi olup da bunu ciddi bir şekilde omurga sağlığına kadar zarar veren pek çok mağdur insan olduğu için de nasıl bir yol izleyelim de diş hekimleri ve işte fizyoterapistler adına sizinle burada konuşurken size sorayım, nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani şöyle bir yol. Öncelikle eğitimler başlamalı. Mesela son 3-4 yıldır benim gördüğüm diş hekimleri, fizyoterapistler ortak eğitimler yapmaya başladı. Hem postür için hem işte diş çene problemleri için bütünsel yaklaşım eğitimleri çoğaldı. Bu konuda eğitimlerle birlikte benim mesela bir hayalim var. Omurga Sağlığı Merkezi. Sadece omurga üzerine çalışan bir merkez hayalim var. Mesela orada kesinlikle diş hekimi olması gerekiyor. İşte ya da diğer branşları, işte çene cerrahisi vesaire. Çünkü çene omurgada çok önemli. Biz onu son yıllarda, özellikle son 5 yılda ben bunun çok farkına vardım. Diş hekimleriyle beraber çalıştığım için bulunduğumuz binada çok değerli diş hekimleri var, hocalar var. Onlar bazen bize hasta olarak geliyorlar. Biz bazen onlara gidiyoruz. Evet, Sonra güzel. ortak çalışmalarımız oluyor. Mesela çeneye yapılacak bir tedaviden önce, diş hekimi tedaviden önce bize gönderip postür analizi yaptırıyor. Biz 3 boyutlu analiz yapıyoruz. İşte boynun pozisyonu, omuzların pozisyonu, kalçanın pozisyonu. Sonra diyor ki ben müdahale etmeden önce lütfen postürü düzeltin. Tamam diyoruz. Biz postürü düzeltecek mobilizasyonlar, manipülasyonlar, egzersizler veriyoruz hastaya. Aynı anda kendisi de tedaviye başlıyor. İşte implant yapacaksa onu yapıyor, ne bileyim plak yapıyor, tedavisini yapıyor. Bir şeyler yapıyorlar yani. Ortak hareket ettiğimizde sonuçlar inanılmaz oluyor. Yani başı ve sonu, postürü, çenenin pozisyonu,
hastanın şikayetlerinin ne kadar kısa sürede azaldığı, bununla ilgili çalıştı da arkadaşımız mesela. Fizyoterapi desteği alarak aldığı hastaların yarı zamanlı daha çabuk iyileştiğini, fizyoterapi desteği almadığında daha uzun sürdüğünü ya da kronikleştiğini görüyoruz. O yüzden hep birbirimizi tamamlıyoruz bütün sağlık branşları aslında. Ama çenenin önemi, dişlerin önemi doğuştan itibaren dediğiniz gibi çok önemli. Şimdi o sizin söylediğinizi tamamlayacak şekilde bizim tabii hastanın çene pozisyonu zaman içerisinde her halükarda değişiyor ve eğer bu boyun ve bele yönelik bir araz verecek şekle geldiği takdirde de mutlaka o pozisyonun yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü bu düzenlemeyi yapmadığımız takdirde sizinkiler biraz daha semptomatik oluyor. Tabii. Çünkü sebep ortadan kalkmamış oluyor. İşte onun için de bu söylediğiniz çeneyi tekrar konumlandırma, ki bu kişiye göre değişen şekilde oluyor, işlemlerinin mutlaka öncelikle plaklarla, daha sonra biyomekanik özellikli restorasyon materyalleriyle tamamlanması gerekiyor. Evet, burada benim bir sorum olacak. Plak kullanmıyor hastalar. Ağrı yaptı diyor, kullanmıyor. Hani burada plakla mı alakalı yoksa 3-4 gün sabretmeleri mi gerekiyor? Çünkü plak verdi bana doktor diyor. Kullanmayı bıraktım diyor. Takamıyorum onu diyor. Ya da bazıları psikolojik olarak da takamıyor uyurken. Bunu nasıl önlüyorsunuz mesela siz? Biz bunda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Hastaların sizin sözünüzü dinlemiyorlar. Sonra bizde de başarısız oluyorlar. Bu söylediğiniz çok önemli bir konu. Plak yapmak, aslında birkaç çeşit plak var burada. İşte bir tanesi gece plağı denen normal kendi dişine plak basarak yapılan bir uygulama. Aslında en çok bu yapılıyor ve bu çok çok erken aşamalarda biraz işe yarıyor. Ama esas çene konumlandırma ile ilgili splintler yapılması gerekiyor. O splintlerin de birkaç çeşidi var ve bu splintlerin gerçekten çok profesyonelce yapılması gerekiyor. Doğru materyallerin kullanılması gerekiyor. Özellikle yumuşak plaklar aslında problemi artırıcı bir sonuç doğuruyor. Mutlaka sert plak olmalı ve mutlaka diş eti ve dişle doğru konumlandırılmış olmalı ve en önemlisi o çeneyi pozisyonlandırmada aşırıya kaçılmamalı ya da kademeli olarak yapılmalı. Eğer aşırıya kaçılarak mesafeyi çok artırarak yapılırsa kasta daha fazla ağrılara sebep olabiliyor. Onun için mutlaka biz haftalık kontroller istiyoruz. Mutlaka. Ve bununla beraber pozisyonlandırmada eğer ağrı faktörü varsa doğru yönlendirmeleri bu süreçlerdeki kontrollerle beraber değerlendiriyoruz. Ben özellikle son yıllarda bu tür özenle yapılmış plakları kullanamayan hasta, eğer size de inanmışsa, hekimine de inanmışsa, çok fazla görmediğimi söyleyebilirim. Çünkü o anlamda kullanılan materyallerin özellikle diş etine baskı yapmaması, özellikle doğru bir şekilde oturması ve yine ekleme olması gerekenden daha fazla yük vermemesi, veriyorsa da kademe kademe alıştırarak verilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Evet, işte böyle düzenli ve bilinçli yapılırsa Evet. güzel olur. Zafer Hocam, peki diş sıkma ile ilgili kişilerin kendi evlerinde yapabilecekleri pratik önerileriniz var mıdır? Evet, basit birkaç şey gösterebiliriz. Mesela kendilerini bu şekilde elleriyle yoklayarak nerede ağrı var bulacaklar. Bulduktan sonra da ellerimizi bu şekilde yerleştireceğiz. Ben kendimde buldum şu an ve acıyor. Ciddi anlamda acıyor. Mesela buradan hissediyorum ben sıkmamı, sizin için de fikir olsun. Şu an benim acıyor ve ağzımı açıp kapatacağım burada. Bu şekilde. Açarken burada kasın üzerine de baskı olduğu için biraz tatlı bir acı oluyor. Ama belli bir süre yaptıktan sonra bunu 5-10 kez, günde birkaç kez tekrarladıktan sonra kasın gevşediğini hissedebiliyorum. Ki benimki dışarıdan bile palp edilebiliyor. Seviyesini anlamanız açısından söylüyorum. Bir diğeri bu şekilde çenemizin altına elimizi koyup ağzı dirence karşı açmak. Kasları güçlendiriyoruz. Ters yönde, evet. Bu şekilde elimle hafif bir direnç veriyorum. Ve açıyorum. Basit birkaç egzersiz. Mesela çin tak egzersizi çok popülerdir boyun düzleşmesinde ama diş sıkma hastalarında da
kullanıyoruz. Elimizi çenemizin altına koyup şu şekilde boynu geri alıp birkaç saniye bekleyip geri düzeltiyoruz. Bu da Atlas'ın pozisyonunu aslında düzeltip biraz çeneyi geriye almayla alakalı bir egzersiz daha çok. Bu tarz basit birkaç egzersiz göstermiş olalım. Evet, bu egzersizler aslında kişilerin yaşam kalitelerini bozmadan biraz daha rahat çalışmalarını sağlayabilecek güzel pratik öneriler. Evet, tabii bir uzman görüşü almadan yapmasınlar. Onu da ekleyelim. Çünkü çenesinde bir problem varsa ya da bir implant tedavisi görüyorsa belki bunlar zararlı olabilir. Evet, çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben de sizden çok şey öğrenmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bu konuda sevgili izleyicilerimize faydalı bilgileri vermiş oluruz. Umarım meslektaşlarımıza da fizyoterapi uzmanımızın vermiş olduğu bilgilerle beraber bu tür işbirliklerinin daha fazla olmasını sağlamaya motive etmiş oluruz.